Sevgili dostlar, bu videom slot makineleri ile ilgili sizlerden gelen soruları cevapladığım ikinci videom olacak. Bir arkadaşımız kazinolardaki oyuncu kartlarını konu etmiş. İnanıyorum ki diyor, kazinolar beni takip ederek kaybettiriyor. Onun için kazino kartlarını kullanmamaya çalışıyordum. Ama artık çoğu kazinolarda da oyuncu kartı olmadan oynanamıyor maalesef. İlla o kazinonun oyuncu kartını alıp kullanmak zorunda kalıyorum. Sevgili dostlar, kazino kartlarından veya oyuncu kartlarından endişe etmeniz çok gereksiz bir şey. Evet, bu kartların sizinle ilgili bilgileri topladığı doğru. Bu bilgiler sizin kimlik bilgileriniz, ne kadar süreyle ne kadar bahis büyüklükleriyle oynadığınız, kazanıp kazanmadığınız, hangi saatlerde ve tarihlerde oynadığınız, makinelere ne kadar para yüklediğiniz, makinelerden ne kadar para çektiğiniz ve benzeri bilgilerdir. Ve bu bilgiler kazinoların merkezi muhasebe sistemine online olarak aktarılır. Ve eğer siz slot makinelerinin iç yapısını ve işleyişini bilmiyorsanız, kazinoların son derece ketum kuruluşlar olmalarından dolayı da bu kartlardan çekinmenizi asla yadırgayamam. Yani çok normal olarak kazinonun bu kartlar aracılığıyla slot makinelerinin programlarına müdahale edebildiğini düşünebilir ve bu durumdan şüphelenebilirsiniz. Ama bakalım bu şüphelerinizde haklı mısınız, değil misiniz? Bunu anlamak için gelin slot makinelerinin iç yapısını birlikte inceleyelim. Sevgili dostlar, slot makinelerinde iki ayrı bilgisayar sistemi bulunur. Bakın bunlar birbiriyle hiçbir bağlantısı veya bağı olmayan iki ayrı kutu gibi hayal edin. Bilgisayar sistemlerinden birisi içerisindeki CPU'yu, rastgele sayı üreticini ve o slot makinesinin oyun programını barındıran kutudur. Diğer sistem, yani ikinci kutu ise oyuncu ve makine takip sistemidir. Az evvel oyuncular ile ilgili saydığım bilgileri topladığı gibi makine arızalandığında veya jackpot verdiğinde, yani makinenin devam edebilmesi için müdahale edilmesi gerektiği durumlarda veya slot makinesinin içerisindeki kağıt veya mürekkep stoğu bittiğinde durumu kazinoya bildirir. Sevgili dostlar, bu iki sistem birbiriyle hiçbir bağlantısı yoktur. Zaten bu bahsettiğim oyuncu kartları ile ilgili sistem bir read access sistemidir. Yani bu bilgiler kazino merkezinden okunabilir ve kaydedilebilir ama değiştirilemez. Dolayısıyla kazinolar sizinle ilgili tüm bilgileri bilmelerine rağmen slot makinesinin ana oyun programına etki edemezler. Sakın bunun aksini düşünmeyin derim. Çünkü medeni ülkelerde üretilen slot makinelerinde bu tür bir tehlike söz konusu değildir. Bakın size bir örnek vereyim. 2023 yılında, yani daha geçen sene, yaşları 18-21 arasında olan Alp HV isimli bir hacker grubu, dünyanın en güvenli sistemlerine sahip olduğu düşünülen Las Vegas'ın en büyük kazinoları olan MGM ve Caesars gibi çok büyük kazinoların oyuncu kartları sistemini hacklediler. Ve bu kazinolardan 30'ar milyon dolar fidye istediler. MGM'in günlük kazancı zaten 15 milyon doların üstünde. Caesars fidye ödemeyi kabul etti ve hackerlar 15 milyon dolar ödeme yaptı ve bunu bildirdi ve sistemleri derhal normale döndü. MGM ise 6 gün boyunca büyük sıkıntı çekti. Slot makinelerin çoğu sistem dışına çıktı. Yani o makinalarla oynanılamadı. Otelin haberleşme sistemleri, asansörleri, oda kapılarının kilitleri, yeme içme sistemleri çalışmadı. Ama hackerlar bu büyük siber saldırılarına rağmen slot makinelerinin programlarına giremediler. Müşteriler çalışan slotlar ile oynamaya devam edebildi. Çalışmayan slotlar ise hata mesajı verdi ve durdular. Sevgili dostlar, slot makinelerinin programlarına müdahale edilebildiği düşüncesini kafanızdan silin. Ayrıca öyle bir komplo teorisi kuruyorsunuz ki, bakın olmaz ya, hadi diyelim böyle müdahaleler olabiliyor. Kim yapacak abi bu müdahaleyi? Aşağıda yüzlerce makine var. Yukarıdaki birisi hangi makinede sizi takip edip aha Mehmet şu makineye geçmiş, az evvel kazandıydı şimdi ona kaybettireyim diyecek. Bütün oyuncuları nasıl takip edecek? Orada yukarıda patron mu oturacak? Patron hangi oyunculara yetişecek? Yok patron değil bir kazino çalışanı müdahale edecek dersek, peki o zaman istediğinde kaybettirebilen bu eleman, istediğinde de istediği kişiyi kazandırabilir demektir değil mi? O zaman ya bu çalışan aşağıda Ahmet ile ortak olup ona kazandırır ve kazancı bölüşürlerse buna kim mani olacak? Bakın sevgili dostlar, bu kazino çalışanı ile oyuncu ortaklığı kazinoların en büyük korkusudur. Yani olacak şey değil bunlar dostlar.
Ve unutmayın, hiçbir slot makinesinin içinde yapay zeka yoktur. Kazinolar istiyorlar yapay zekayı ama buna asla izin verilmiyor ve hiçbir slot makinesi üreticisi makinelerine yapay zeka koyamaz. Kanun bu. Bir başka arkadaşımız slotlarda son zamanlarda sık sık görülen, ekranın üst kısmında yer alan, genelde 3 adet olan küpler ve benzeri simgelerin slot oyunlardaki şansını nasıl etkilediğini sormuş. Sevgili dostlar, İngilizcesi perceived persistence olan bu olguyu ben yanıltıcı dolumlar olarak isimlendirdim. Şimdi durum şöyle. 1975'lere kadar Amerika'da mafyanın elinde olan kumar sektörü daha sonra el değiştirmiştir ve artık çok büyük ve kurumsal şirketler tarafından idare edilmektedir. Ve bu şirketler karlarını maksimize etmek için son derece gelişmiş bilimsel yöntemler kullanmaktadırlar. Slot makinelerinde volatiliteden sizlere bahsetmiştim. Aynı oyuncuya verme oranına sahip olmalarına rağmen düşük volatiliteli makinelerin sık sık küçük ikramiyeler vererek, yüksek volatiliteli makinelerin ise çok daha az sayıda ama büyük ikramiyeler vererek bu aynı oranı sağladığını biliyoruz. Araştırmalar kazinolarda volatiliteleri yüksek olan makinelerin çok daha fazla iş yaptığını göstermiştir. Yani oyuncular tercihlerini seyrek versin ama verince de büyük versinden yana kullanmaktadırlar. Durum böyle olunca da kazinolardaki slot makineleri her geçen gün daha zor ikramiye veren makinelerden oluşmaya başlamışlardır. Çünkü makine üreticileri parayı küçük ikramiyelerden alıp büyük ikramiyeleri eklemeye başlamışlardır. Böyle olunca da çoğu bu tür oyun eğlenceli olmaktan çıkmıştır. Çünkü ara kazançlar çok seyrekleşmiş ve küçülmüştür. Dolayısıyla da sevgili dostlar, oyuncular büyük ikramiye kazanmayı beklerken onları oyunda tutacak, ilgilerinin azalmamasını ve oyunu terk etmemelerini sağlayacak bir çare olarak bu yanıltıcı dolumlu makineler üretilmeye başlanmıştır. Nedir bu yanıltıcı dolumlar derseniz size şimdi izleyeceğiniz video ile bunun ne olduğunu anlatacağım. Sevgili dostlar, videoda da gördüğünüz gibi genellikle 3 sembol kullanılıyor. Bu 3 adet küp olabilir, biber salkımları olur, kasalar olur, cam akvaryumda balıklar olabilir vesaire vesaire. Siz oyunu oynadıkça ekrana gelen ama sayıları ikramiye kazanmaya yeterli olmayan paralar uçup sayıları genelde 3 olan bu sembolleri büyütüyorlar, dolduruyorlar. Yani mesela küpler dolmaya başlıyor. Doluyor artık içine sığmayınca taşıyor ve bizler de tamam işte küp doldu artık bonus verme zamanı diyoruz ama bonus bir türlü gelmiyor. Bırakalım bu makinayı kalkıp gidelim desek o da olmuyor. Çünkü küpler neredeyse dolmuş hatta taşmışlar bile. Biz kalksak yeni gelen bıraktığımız yerden devam edecek ve paralarımızı o kazanacak. Sevgili dostlar ama artık biliyoruz değil mi? İşin gerçeği şu. Bu slot makinelerinde geçmiş çevrimlerin gelecek çevrimlerle hiçbir bağlantısı yok. Uzun süre vermemizse artık verir diyemiyoruz. Ne zaman ne yapacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla da aslında bu dolan küplerin de oyunda hiçbir etkisi yok. Ama gene de bütün bu gördüğünüz küpler falan bir şov olsa bile bunların gerçeği yansıtmadığını ve bonusa yaklaştığımızı göstermediğini bilsek bile bu küpleri böyle dolu halde bırakıp gidemiyoruz. Ben de oynasam bırakamam. Çünkü bir şeyler oluyor veya olması an meselesi diye düşünüyoruz. Şimdi bazılarınız diyebilir ki madem hiçbir şey ifade etmiyor o zaman neden bu makineler yapılmış ki? Sorunun cevabını daha evvel açıkladım ama tekrar edeyim. Bu tür makineler oyunu daha olaylı, interaktif ve ilgi çekici yapıyor. Makinelerin daha seyrek bonuslar verdiği bu durumlarda insanlar haliyle bu dolan küplerin peşinde koşuyor ve o slot makinesini bırakamıyorlar. Ve de sonuç olarak sevgili dostlar, maalesef şu an slot makinelerinde en iyi iş yapan ve en çok oynanan bu tür slotlar. Sevgili dostlar, işte bu tür makinelerde bir patlama yaşandı ve bunları gittikçe daha sık görmeye başladık ve daha sık görmeye başlayacağız. Olay tamamen psikolojik sevgili dostlar. Biz her ne kadar slot makinelerinde her basışın önceki basışlardan bağımsız olduğunu, her sonucun çıkabileceğini, bu dolan küplerin hiçbir anlamı olmadığını da bilsek, oyun bizi içine çekiyor ve diyoruz ki uzun zamandır vermedi, artık bir bonus verme zamanı geldi, bonus çok yakında olmalı çünkü 100 kere bastım hiçbir şey vermedi. Sonuç olarak bu tuzağa düşmeyelim derim sevgili dostlar. Bu tür volatiliteleri yüksek makinelerde oynama taktiğimizi uygulayalım. Yani belli adet basıp sonrasında ise o slot makinesinin başından kalkalım ve o makinelere kapılmayalım. Bakın bu tür slot makineleriyle nasıl oynanması gerektiğini ben başka bir videomda anlatmıştım ve bu videonun bağlantısını yukarıya ekliyorum. Arzu edenleriniz izleyebilir.
Evet sevgili dostlar, bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki videomda yine sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğim. Hepinizi bekliyorum. Kasino oyunları videoları ilginizi çekiyorsa bu videoyu beğenmenizi, YouTube kanalıma üye olmanızı ve bildirimleri de tüm olarak açmanızı rica ediyorum. Böylece yeni videolarım çıktıkça haberiniz olacaktır. İzlediğiniz için kocaman teşekkürler efendim. Saygılarımla cebinizin mühendisi.